pişti. Nar gibi de kızardı. Yumuşaklığına bakar mısınız, dokusuna? Of of, yumuşacık oldu gerçekten yani. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahur için hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, dondurucunuzu doldurabileceğiniz çok lezzetli, yumuşacık, pufuduk açma tarifimle geldim. Evet, fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılıktan biraz sıcak su, 2 paket instant maya ve 1 çay bardağı şekeri ilave edip hamurumuzun ön mayalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi mayam kabardı. Bu aşamada 1 su bardağı yarısı sıvı yağ, yarısı tereyağı olmak üzere yağ karışımını ilave ediyorum. Daha sonra 2 yumurta beyazı, sarısını üzerine ayırıyorum. Tüm malzemeleri karıştırıp unumuzu da kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Unumuzu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Verdiğim ölçüler tam tutuyor ama yine de kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü unun kalitesine göre kıvamı değişkenlik gösterebiliyor. Kulak memesinden biraz daha yumuşak, ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, ben yaklaşık 1 kilo artı 1 su bardağı un kullandım. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi unumu ekledikten sonra hamurumu masanın üzerine aldım. Biraz un serptim ve hamurum özdeşleşene kadar bu şekilde yoğuruyorum. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle hep söylerim, mayalı hamurlarınızda bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. O zaman hamurunuz daha puf puf ve güzel kabaracaktır. Evet, kıvamının böyle olması gerekiyor. Hamurumu daha sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum ve yaklaşık 1 saat sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum güzelce mayalandı. Puf puf oldu. Hamur gerçekten çok güzel, özlü bir hamur oldu. Hamurumu tekrar masanın üzerine alıyorum ve içindeki gazın çıkması için biraz daha yoğuruyorum. Bu işlemi yapmamızdaki sebep hamurumuzun ekşi kokmamasını sağlıyor. Evet, şimdi hamuru bu şekilde rulo yaptım ve hamur kartı yardımıyla eşit miktarda parçalara bölüyorum. Ve böldüğüm her parçayı yine eşit miktarda portakal büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi bezelerimi oluşturdum. Şimdi her bezemin üzerini yağlıyorum ve kenarda 1-2 dakika dinlendiriyorum. Bu işlemi yapmamızdaki sebep hamurumuzu açarken daha rahat açılmasını sağlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel açılıyor. Bu hareketlerle yaptığımız zaman gayet güzel açılıyor. Açtıktan sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum margarini böyle elimle bir tutam alıyorum ve her tarafına dengeli bir şekilde sürüyorum. Hamurunuzu mutlaka sıvı yağla açmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok rahat açılıyor. Bu hamurdan yaklaşık 16 tane büyük boy açma çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi rulo yaptıktan sonra kenara alıyorum ruloları ve bekletiyorum. Dilerseniz bekletmeye de bilirsiniz tabii. Benim acelem olduğu için daha hızlı olsun diye ben bu şekilde yaptım. Ama mutlaka tereyağını her tarafına bu şekilde gezdirmenizi tavsiye ediyorum. YouTube'da baktığınız zaman daha böyle pratik, kolay şekilde yapılan açma tarifleri de var. Ama inanın bu şekilde hamurun kıvamı piştikten sonra kesinlikle bu şekilde tel tel ve yumuşacık olmuyor maalesef. O yüzden kesinlikle bu şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Açılmadığı zaman ne kadar yağ sürerseniz sürün ve hamurun kıvamı yumuşak olursa olsun bu açma şeklini uygulamadıktan sonra
istenilen sonuca ulaşılmıyor maalesef. Bunu denediğiniz zaman siz de anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açmalarımı yaptım ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirirken lütfen aralıklı olarak yerleştirin. Çünkü hamurumuz hem tepsi mayasında hem de pişme aşamasında çok güzel kabaracaktır. Bakar mısınız hamura nasıl balon balon oldu? Hamura orijinal açma şeklini veriyorum arkadaşlar. Bunun için de gördüğünüz gibi ruloyu alıyorum. Açarak kenarlarını hafif inceltiyorum gördüğünüz gibi ve daha sonra tek taraflı olarak çevirerek burma haline getiriyorum. Ve iki taraflı olarak ters yerlerden iki ucunu da birini altına birini üstünden gezdirerek geçiriyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra iki ucunu altından birleştirip çözülmemesi için bir tane düğüm atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün açmalarımı yaptım. Şimdi tepsime yerleştiriyorum. Ve yaklaşık bir 20 dakika tepsi mayası için kenara alacağım. Evet, gördüğünüz gibi tepsi mayam bitti. Hamurlarım gayet güzel kabardı. Böyle bile fırına girdikten sonra bile çok güzel kabaracağını tahmin edebiliyorum. Evet, 2 yumurtanın sarısını ayırmıştık. Üzerine biraz süt damlatıp açmalarımın üzerine sürüyorum. Yumurtayı sürerken lütfen bastırmadan narin bir şekilde sürmenizi tavsiye ediyorum. Açmaların havası inmesin. Daha sonra üzerine çörek otu serpiyorum ve 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın açmam çok güzel pişti. Nar gibi de kızardı. Yumuşaklığına bakar mısınız, dokusuna? Of of, yumuşacık oldu gerçekten, yani inanılmaz bir yumuşaklık oldu. Yani bu yumuşaklığı, eğer bu tarifi yapmadıysanız bu yumuşaklığı daha önce hiç görmediniz diyorum size. Bakar mısınız? Eziyorum resmen, gene dönüp eski haline geliyor. Bu açmayı parçalamayacağım çünkü bu açma başka yere gidiyor. Camimizin düzenlemiş olduğu kahvaltıya götüreceğim ve o kahvaltıdan elde edilen geliri de depremzede arkadaşlarımıza göndereceğiz. O yüzden bir tane bile ziyan olsun istemiyorum. Ama yine de merak edip dokusunu görmek isterseniz eğer, geçen sene paylaşmıştım aynı tarifi. Oradan ulaşabilirsiniz. Aşağılarda videosu vardı. Ama gerçekten bu tarifi yapmanızı, bu açma tarifini yapmanızı ve sevdiklerinizle paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ikinci tepsimi de pişirdim. Burada yumurta sarım az kalmıştı. Ona biraz daha süt ekledim. O yüzden bu iki tanesi açık renk oldu. Ama yumuşaklığı kesinlikle yani sizi tatmin edecek diyorum ve vedalaşmak istiyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.